Herkese yeniden merhaba. Cinderella'daki sevimli Lucifer kedisinden esinlenerek yaptığım bu tatlı kediye kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde gövdesini yapmıştık. Bu videoda ise devamını öreceğiz. Eğer ilk bölümü izlemediyseniz onu izlemeyi unutmayın. Çünkü bu videonun devamı. Hadi hep birlikte bu tatlı kedimizi tamamlamaya devam edelim. Şimdi kedimizin kollarını yapalım. Bunun için sihirli halkamızı yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Halkamızın içine 6 tane sık iğne yapalım. 1 2 3 4 5 6. Sonra ipliğimizi çekelim. Başladığım sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma yapıyorum. Yani bunu bunun içinden geçiriyorum. İlk sıramızın sonu 6. İkinci sırada hepsini artırma yapalım. 12 tane olsun. Birleştirdiğime değil, yanındaki sık iğneye batıyorum. Birinci artırmamı yapıyorum. Hemen yanından. İkinci artırmamı yapıyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. Ve son 6. artırmamı yaptığımda sıra sonuna geliyorum. Şimdi 3. sıraya geçiriyoruz. Burada 3 tane artırma yapacağız. Birinci artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. Ve sıra sonuna geldim. Şurada hizası zaten yukarı çıktığım yer. Yanındaki sık iğneye batıp iplik kaydırma yapıyorum. Yani bunu bunun içinden geçiriyorum. 2 tane zincir çekelim. Sonra keselim. Sonra bunu şuradan şöyle batırıp buradan böyle geçiriyorum. Şuradan da şöyle ilmeğimi geçiriyorum. Bunu buraya sabitleyelim. Şimdi üstünü yapalım. Siyah ipimize geçelim. 15 tane şu an etrafının sayısı. Şöyle ilmeğimi yaptım. Sık iğne yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Şunu şöyle içine öreceğim. Arka tarafta. 12 13 14 15. Şimdi üst sıraya geçeceğiz. Şunun ortasına batıyorum. Bu şekilde. Şimdi 4 sıra boyunca örelim. Yani 4 sıra siyah olacak. 4 sıra daha üzerine ördüm. Yani toplam 5 sıra oldu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra siyah ördüm. Birleşim yaptığım tam yerin hizasına geldim. Şimdi buradayken geri dönüyorum. Hemen son sık iğne değil, ondan bir öncekine batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Geri dönüyorum. Son sık iğneye değil, ondan bir öncekine batıyorum. 1 2 3 4 5 6. Geri dönüyorum. Yine son sık iğne değil, ondan bir öncekine batıyorum. 1 2 3 4 5. Yine geri dönüyorum. Son sık iğne değil, bir öncekine. 1 2 3
4, pardon öncekine diyorum, hep sonrakine 4 tane yine dönüyoruz. Sonuncuya değil, ondan bir sonrakine 1, 2, 3 tane yapalım. 2 tane zincir çekelim. Ve kolumuzu kopartalım. Şimdi diğer kolumuzu yapalım. Bu da yine aynı şekilde şöyle. İçine, bu arada bu ip çok iyiymiş. Hiçbir artık olma. Normalde biraz bu ip pasaklı bir ip. Ve çok beğendim. Hiçbir şekilde çıkmıyor, yani üzerlerinden de çıkmıyor. Bunu bayağı geliştirmişler bu ipi. Ya hangi marka alırsan al böyle değildi çünkü bu çok güzel. Şimdi kolumuzun bir tanesini yaptık. Bunu dikerken şöyle buradan bir dikeceğiz arkasına doğru. Şimdi diğerini de yapalım. Şimdi ben kollarının ikisini de yaptım. Ayaklarına geçelim. Sihirli halkamızı yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. 6 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son başladığım sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma yapıyorum. Hepsini artırma yapacağız. 12 tane olacak. Birinci artırmamı yaptım. İkinci artırmamı yaptım. Üçüncü artırmamı yaptım. 4, 5 ve 6. Üçüncü sıraya geçiyoruz. Bu sırada bir ör, bir artır, bir ör, bir artır yapacağız. 18 tane olacak. Bir tane örüyorum. Birinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Altıncı artırmamı yapıyorum. Bir tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 18 tane sık iğne. Dördüncü sırada da 2 tane artırma yapacağız. Bir tane artıracağız. 6 tane örüp bir tane daha artıracağız. Bir tane artırma yapalım. 6 tane örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İkinci artırmamızı yapalım. Sonra sıra sonuna kadar örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şurası sıra sonum. 7, 8, 9, 10 tane ördüm. Sıra sonuna geldim. Yanındaki iğneye batıp iplik kaydırma yapıyorum. Bakın böyle çok tatlı oldu. 2 tane zincir çekip ipliğimizi kopartalım. Etrafının sayısı şu anda 20 tane. Şimdi aynı şekilde siyah ipliğimize geçelim. Battığınızda sayın, fazla olmasın. Çünkü ilmekleri tam göremiyoruz burada. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Örerken şunu ben arka tarafta içine örüyorum. 17, 18, 19 ve 20. Sonra başladığım yine iğnenin üzerine batıp üst sıraya çıkıyorum. Devamında artırma eksiltme yapmadan toplam 4 sıra boyunca örelim. Hiçbir şey yapmadan siyahla birlikte 4 sıra, pardon, bunun üzerine 3 sıra daha siyah öreceğiz. Sıra sonuna geldim. Bakın siyahlarımız 4 sıra oldu. Aynı şekilde geri dönüyorum. Sonuncuya değil bir öncekine batıyorum. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Geri dönüyorum. Sonuncuya değil, bir öncekine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sonuncuya değil, bir öncekine batıyorum. Yine 1, 2. Her sırada bir tane azaltıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 7. sırada 8 tane yaptım. Sonuncuya değil, bir öncekine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yine dönüyorum. 7 oldu. 6'ya düşecek bu sırada. Ve 6 tane oldu. 2, 4, 6, 8, 9. sırada 6 tane. 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. Geri dönüyorum. 1, 2, 3, 4 tane. 4 tane yeterli. Şimdi 2 tane zincir çekelim. Kopartalım. Sonra bunu yine buraya sabitleyelim. Şimdi diğer bacağını da örelim. Ve kulaklarını yapalım. Ben bir tanesini yaptım. Diğerini birlikte yapalım. Bunun için ince tığım kalmış elimde. Çeviriyorum. 1, 2 tane de zincir çektim. Son çektiğim zincire değil, ondan öncekine 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, aynı zincire 2, aynı zincire 3. Geri dönüyorum. Buna batıyorum. 1. İkinci sıradayım. İkinciye batıyorum. Üçüncüde bir artırma yapıyorum. Bir, iki, üç, 4 tane oldu yani. Geri dönüyorum. Yine 1, 2, 3. Sona yine artırma yapıyorum. 5 tane olacak. Yine geriye dönüyorum. Bu sırada 6 tane olacak. Sonuncudan artırma yapacağız. 1, 2, 3, 4. Buradan yine artırma yapalım. 5 ve 6. 2, 3, 4 sıra yapmışız. Son sıramızı yapıyoruz. Yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5. Sonuncu da artırma yapıyorum. 6 ve 7. 2 tane zincir çekelim. İpimizi kopartalım. Sonra bunların iplerini aynı yüzüne yapalım. Yani hepsini, her ikisini de aynı bu yüze bağlayalım. Burnun sonrasında burası ters yüz olacak. Bunu böyle diktiğimiz zaman bunlar içine kapanacak. Hem de şurası da arkası da güzel yüz olacak. Şimdi bunu da aynı şekilde bu yüzüne bağlıyorum. Şimdi burasını şey de yapabilirsiniz. Keçe varsa elinizde, mor keçe, onunla da yapabilirsiniz. Ben iplikle yapımını göstereceğim. Aynı şekilde şöyle yine 1, 2 tane zincir çektim. İlmek oluşturdum. 2 zincir çektim. Son çektiğim zincir değil. Ondan bir öncekine 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3,
Geri dönüyorum. Hepsinde sonuncudan artırma yapıyoruz. Yine aynı şekilde üçgen elde edeceğiz. 1, 2, sonuncudan bir artırma yapalım. İkinci sırada 4 tane oldu. Her sırada birer tane artırılacak. 1, 2, 3, sonuncudan yine artırma yapıyorum. 4, 5 tane geri dönüyorum. 1, 2, 3, 4. Bundan yine artırma yapacağız. 6 tane olacak. 5, 6. Yine geri dönüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Geri dönüyorum. 8 olacak. 5, 6, 7, 8 ve son sıramızda 8 olarak örüp yine bitireceğiz. Artırma yapmayacağım bu sırada. İki tane zincir çekelim. Bunu biraz uzun keseceğim, bu ikinci ördüğüm. Bununla dikerim. Onu da yapabilirdim aslında. Aklıma gelmedi. Buna da yine bir tane ters yüz yapalım. Burası içinde kalsın. Bu ipliklerini bağladığımız tarafı, yüzü, ters yüzü. Şu şekilde. Şunu da ipliklerin içinde kalacak şekilde böyle dikeceğiz. Şu altın tırtık var. Mesela ben burasını bebeğe gelen tarafı dikerim. Şu daha güzel olan taraflar yukarıda kalsın. Şimdi kulaklarımız da hazır. Şimdi ağzına geçiyoruz. Şöyle yapalım. İlmek oluşturuyorum. 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Son çektiğimiz zincire değil, ondan bir öncekine sık iğne yapıyorum. 1. Bir sonraki zincire geçiyorum. 2. Bir sonraki zincire geçiyorum. 3. Ve sonuncu zincirimize 4 tane sık iğne yapıyoruz. Aynı zincirin üzerine. 1. Aynı deliğe tekrar batıyorum. 2. Tekrar batıyorum. 3. Tekrar batıyorum. 4. 4 tane çektik. Şimdi şöyle hafif bir yuvarlandı. Geri dönüyoruz. Zincirlerin giderken bir kanatlarından almıştık. Dönerken de diğer kanatlarını alarak öreceğiz. 1. Bir sonraki zincire batıyorum. 2 ve son zincirimize, yani başladığımız ilmeğe 3 tane daha batıyoruz. 1, 2, 3. Başladığımız ilmeğin üzerine batıp iplik kaydırma yapıyorum. Bunu bunun içinden geçiriyorum. Şu an etrafının sayısı 12 tane. İkinci sırada bir ör bir artır yapacağız. Bu sıranın sonunda 18 tane sık iğne olacak. Başladığımız yeri isterseniz yine şöyle işaretleyeyim. Burası bizim sıramızın bittiği yer. Şimdi bir tane artırma yapıyoruz. Bir tane örüyoruz. İkinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Altıncı artırmamı yapıyorum. Bir tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Şu an etrafının sayısı 18 tane sık iğne. İlmeğimi bir yukarı çekebilirim. Şimdi 3. sıraya geçiyoruz. Bu sırada 2 ör 1 artır yapacağız. 24 tane olacak. 2 tane örüyorum. Birinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum.
2 tane örüyorum. 3. artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. 4. artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. 5. artırmamı yapıyorum. 2 tane ördüm. 6. artırmamı yapıyorum. Aslında 2 tane ördüğümde sıra sonuna böyle geliyorum. Şu an tam öyle hizalanıyor. Şunu yine sıra sonuna çekelim. Şu an 3. sıranın sonu, etrafının sayısı 24 tane sık iğne. Ve bir sonraki sıraya geçiyoruz. Tut bebeğimizin 1, 2, 3, 4 sıra yapmışız. 3 1 artır yapacağız. 30 tane olacak. 1. artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. 2. artırmamı yapıyorum. 2, 3 tane örüyorum. 3. artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. 4. artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. 5 ve 3 tane örüyorum. 6. artırmamı yapıyorum. 3 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Ve bebeğimizin ağzı da hazır oldu. Şöyle başladığım yere batıp yanındaki ilmeğe batıp iplik kaydırma yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Koparmaya çalışıyorum. Kopmuyor. Sonra bunu yine içine sabitleyelim. Bakın şu zincir çektiğimiz taraf şöyle dikmeyeceğiz. Şurası düz olacak. Burası ağız kısmını çok güzel yaptık. Bebeğimizin aynı şekilde bakın. Şimdi bütün aslında her yerini şu an yaptık. Bir tek gözlerinin keçesinden yapmıştım. Onu kesmemiz lazım. Ama her şeyini dikelim. Onu en sona bırakalım. Şimdi dikişe geçelim. Şimdi ağzını dikelim. Ben bunun için beyaz bir ip aldım morluğum. Bir parça yeter. Böyle küt tığlarla, tığ diyorum, iğnelerle daha kolay dikiliyor. Arkasını düğümledim. Şimdi bebeğimizin bir yerinden başlayalım yüzü için. Dikerken taban kısmımız burası. Boynun tam yukarı çıktığımız yer. 1, 2, 3, 4, 5 tepe noktamız da burası olacak. Bakın bunun gibi. Daha fazla açılmasın. Burada dikeceğiz. Hafif bombe veriyorum ve arasına elyaf koyuyorum. Ve birazcık ilmeğin arasından batmaya çalışıyorum. Çünkü bu ip ona göre küçük olduğu için böyle çıkar. O yüzden şöyle biraz daha tutsun diye ve büyük düğüm aldım. Dediğim gibi 1, 2, 3, 4, 5 tepe noktamız burası. Şunu şöyle güzelce yayarak şöyle isterseniz şey de yapabiliriz buraya. Bir tane bebekten bir tane buradan alıyoruz. Şöyle bir bakalım. Şu şöyle olacak.
Sıkıştıralım. Bebeklerde en zor şey yüz ifadesi vermektir. Yani kolunun, bacağının böyle bir tane ilmek hiç önemli değil, bir yere şey olsa ama yüz ifadesi güzel olmayınca güzel olmuyor. O bebek güzel gibi görünmüyor dışarıdan baktığınız zaman. O yüzden aslında en özenmemiz gereken yerde yüzü. Yalnız böyle insanın şey bitiyor, tam takati, enerjisi bitiyor en son bebeğin bu şey kısmına geldiğinizde. Bir de zordur yani yüz ifadesi vermek. Biz çıkartalım. İpi büyük mü aldım diyordum. Büyük de almamışım. Birazcık ara kaldığında oradan elyaf yerleştireceğim. Oraya kadar aslında şu an artık yapabilirim. Çok elyaf değil ama bu kısmın ben boş olmasını istemiyorum. O yüzden bir parça. Yani şu an güzel dolulu. Ve sonuna geldik. No, sen nereden çıktın? İçine gir. Buradan bir tane daha yapalım. Oradaki başladığımız iplik çıktı. Bunu çıkartacağım. Sonra bunu en iyi ben tığ ile sabitliyorum. Sonra bunu şöyle yapıp içine vereceğim. Tadam. Şuradan iğnemizi unutmayalım. İkinci partımızın sonuna geldik. Şimdi üçüncü ve son partımıza geçelim.